Sizce geleceğin şehirleri nasıl kurulacak? Oralarda yaşam nasıl olacak? Bilindiği gibi ilk yerleşim yerleri insanlar için avantajlı iklim bölgelerinde, önemli su kaynakları ve verimli topraklara yakın noktalarda kuruldu. Bazıları zamanla gelişip büyüdü, şehirlere dönüştü, bazıları o yerde yeni bir ekonomik kaynak keşfedilince kuruldu. Bazıları da tamamen planlanarak oluşturuldu. Brezilya'nın başkenti Brezilya buna iyi bir örnek. Bir yerde şehir kurmak için su, toprak, ulaşım, iklim gibi temel unsurların elverişli olması beklenir. Ama bazen istisnalar olabilir. Örneğin Suudi Arabistan'ın NEOM projesi içindeki The Line şehri çöle kurulacak. The Line hem coğrafyası hem planlanması açısından şehir kavramını sorgulatacak nitelikte. Yaşadığınız veya gördüğünüz şehrin yapısını bir düşünün. Yollar, caddeler, arabalar, trafik, dar sokaklar, sıkışık dükkanlar, karmaşık altyapılar. The Line adından da anlaşılacağı gibi bir çizgi şeklinde olacak. Yerleşme coğrafyasında duyduğumuz yol boyu yerleşmeleri gibi. Hem de 170 kilometre uzunluğunda bir yol. Şehrin bu yolun altına ve üstüne kurulduğunu hayal edin. İşte The Line tam da bu. Projeye göre şehirde trafik sorunu olmayacak çünkü araç olmayacak. Kıyıdan iç kesime ve diğer ilçe gibi merkezlere ulaşım yerin altından dümdüz bir hat ile sağlanacak. Şehir 3 katmandan oluşacak. Bunların ikisi yerin altına inşa edilecek. Üst katmanda araçlar ve karmaşık sokaklar yok. Örneğin uydudan baktığınızda trafik veya karayolu görmeyeceksiniz. Yaşam alanları, yeşil alanlar, kafe, market, eczane gibi yerler burada olacak. Yerin altındaki ilk katmanda çeşitli hizmet ve servis alanı, şehir içi ulaşım hatları olacak. En alt katmanda ise su, kanalizasyon, internet, elektrik gibi hizmetlerin dağıtımı ve yüksek hızlı trenler ile otonom sürüşe sahip ulaşım araçları olacak. Suudi Arabistan, Tebük bölgesine inşa edilecek bu şehir için 100 milyar dolarlık bütçe düşünüldüğünü söyledi. Yatırım almaya başladılar ve projeye start verildi. Bazı köyler boşaltıldı bile. Hatta bu köylerde yaşayanlardan bazıları çıkmak istemediklerini, baskıya uğradıklarını söylüyorlar. NEOM projesiyle Suudi Arabistan eşi benzeri görülmemiş bir yatırımla dünya için ticaret, turizm, teknoloji merkezi niteliğinde bir şehir kurma hedefinde. Şehir için seçilen yerin coğrafi konumu hiç fena değil. Dünyanın önemli merkezlerine ideal uzaklıkta. Bu da ticari açıdan bir avantaj. Ayrıca İsrail, Mısır, Süveyş kanalı, Akabe Körfezi, Kızıldeniz gibi alanları da yakın. Şehir akıllı sistemlerin, yapay zekanın ve robotların en çok kullanıldığı yer olacak. Yeni nesil bir şehir kavramından bahsediyorum. Şehirde her ihtiyacınız için en fazla 5 dakika yürüyeceğiniz, şehrin diğer ucuna gitmek için en fazla 20 dakika harcayacağınız söyleniyor. NEOM projesinin yürütüldüğü alan kıyı, çöl, dağ ve vadi olarak 4'e ayrılmış. Bu 4 alanda farklı ekolojiler söz konusu. Özellikle kıyı turizmi ve doğa turizmi için alanlar ideal. Bölgenin coğrafi şartları güneş enerjisi için çok uygun. Zaten şehirde tamamen rüzgar ve güneş enerjisi kullanılacak. Veliaht Prens Salman'ın dediğine göre NEOM bölgesi içindeki The Line, doğanın %95'ini koruyan 170 kilometre uzunluğunda sıfır araba, sıfır cadde ve sıfır karbon emisyonu ile 1 milyonluk nüfuslu bir şehir olacak. Peki NEOM projesi Türkiye için ne anlama gelebilir? Bu soru önemli çünkü projenin web sitesinde bizim en önemli özelliklerimizden birine bir atıf var. NEOM projesi 3 kıtayı birbirine bağlayan, küresel pazara ve Suud kaynaklarına doğrudan erişim imkanı sunan tam bir kavşak noktası olacak deniyor. Proje Türkiye için avantaja mı dönüşür yoksa jeopolitik alternatifler mi oluşturur zaman gösterecek. NEOM'un 2030 yılında bitmesi planlanıyor. Bakalım bu projeye karşılık bölge ülkeleri nasıl adımlar atacak?
Yerleşme coğrafyası ve şehir planlaması tarihine bu proje nasıl geçecek? Yoksa Suudi Arabistan bilim kurgu oyunu olan Cyberpunk 2077'deki robotlarla, akıllı teknolojilerle, uçan arabalarla dolu olan ama bir kanunsuzluk merkezine dönüşen Night City benzeri bir şehrin ortaya çıkmasına mı sebep olacak? Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.